Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda güpür gibi, dantel gibi duran farklı ve çok şık bir büstiyer çalışması yapacağım. Bunun için öncelikle olarak kupların yapımıyla başlayacağım. Akrilik yapıda bir ip kullanıyorum. 50 numara ip kalınlığında ve yine 2,5 milimetre tığ kullanıyor olacağım. İlk olarak sihirli halkamı yapıyorum. İçerisine bir zincirle halkamı sabitliyorum ve 8 tane sık iğne ile halkamın içerisine dolduruyorum. 8. sık iğneyi yaptıktan sonra başlangıçta çektiğim zincirin içerisine batıyorum ve ilmek kaydırmayla halkamı kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum ve hemen yanındaki tepe noktasına batıp bir sık iğne ile sabitliyorum. Küçük bir yuva yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tepe noktasına batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tepe noktasına batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde toplam 8 tane yuva oluşturacağım. 5'er zincir. Son 5 zincirimi çektim ve başlangıç noktasının içerisine ilmek kaydırıp 8. yuvamı yaptım. İlk yuvanın içerisine bir sık iğne yaptım ve bir zincir çekip ipimi uzattım. Halkanın içerisine battım, tığımı ip doladım, ipimi uzattım. Halkanın içerisine battım, tığımı ip doladım, ipimi uzattım. Bunu 4 sefer yapıyorum ve tığda toplanan ilmekleri bir seferde toplayıp en son 10 tane zincir çekiyorum ve başlangıçtan 4. zincire sayıp tığımı batıyorum, ilmek kaydırıyorum. Burada küçük bir yuva daha oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğun içerisine yine dörtlü bir fıstık daha yapıyorum. 4 sefer ipimi uzatarak batıyorum. En sonunda bir kere de topluyorum. 10 tane zincir çekiyorum ve başlangıç zincirinden sayıp 4. zincirin içerisine tığımı batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki yuvaya batıp yine bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. Bu şekilde toplam 8 yuvanın içerisine 8 tane dörtlü fıstık yapacağım. Son 3 zincirimi de ilk fıstığın tepe noktasına ilmek kaydırmayla bağlıyorum ve zincir boyunca o yaptığım yuvanın içerisine gelene kadar ilmek kaydırıyorum. En son yuvanın içerisine ilmek kaydırıp 3 tane zincir çekiyorum ve 6 tane daha ikili trabzan yapıp toplam 7 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. 6. ikili trabzanı yaptıktan sonra araya 3 tane zincir çekiyorum ve bu 3 zinciri ek zincirin dibine batıp bir kirpiğe dönüştürüyorum. Şimdi yine aynı boşluğun içerisine 7 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böyle bir yaprak elde etmiş oluyorum. 7. trabzanı yaptıktan sonra herhangi bir zincir çekmeden tığımı ipimi dolayıp bir sonraki yuvanın içerisine batıyorum ve 7 tane ikili trabzan örüyorum. Tüm yuvaların içerisine aynı işlemi yapacağım. 7. ikili trabzanımı yapınca 3 tane zincir çekip zincirin hemen dibine batıyorum. İlmek kaydırıyorum.
tepeye bir kirpik oluşturuyorum. Aynı boşluğa herhangi bir zincir çekmeden yine 7 tane ikili trabzan örüyorum. Ve ikinci yaprağımı da tamamlamış oluyorum burada. Benim 8 tane yuvam vardı. 8 yuvanın içerisine de bu sayılarda birer tane yaprak oluşturuyorum ve bu sıramın yapımını tamamlıyorum. Bakın araya zincir çekmeden hemen yandaki yuvanın içerisine battım. Sırayı tamamlayalım. Başlangıçta çektiğim 3. zincirin tepe noktasına batıp ilmek kaydırıyorum. Kirpik yapmıştım. Oraya doğru ilmek kaydırmaya devam ediyorum. Sondan bir önceki boşluğa kadar ilmeğimi kaydırıyorum. Ve 5 tane zincir çekip kirpiğin arkasından ikinci boşluğu sayıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum ve bir yuva daha oluşturuyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen karşı yaprağa geçiyorum. Kirpiğin sağ tarafından ikinci boşluğun içerisine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Kirpiğin sol tarafındaki ikinci boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum ve birleştiriyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğin sağ tarafında kalan tepe noktasının ikincisine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğin solundaki tepe noktaların ikincisine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde tüm yaprakların tepesine yuvalar oluşturuyorum ve son 5 zincirimi başlangıç zincirimin içerisine ilmek kaydırıyorum. Bir sefer daha ilmek kaydırma yapıp 4 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi 2 sefer doladım. 2 tane uzunca üçlü trabzan yaptım. Şimdi kenarları oluşturmaya başlıyorum. Araya 2 zincir çektim. Tığma ipimi 2 sefer doladım. Aynı boşluğun içerisine 3 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Üçüncü üçlü trabzanımı da ördükten sonra 4 zincir çekiyorum ve hemen yanındaki yuvanın içerisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğun içerisine batıyorum. Ve bir yuva daha oluşturuyorum. 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa battım. Sık iğne ile sabitledim. 4 zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Tığım ipimi 2 sefer doluyorum ve hemen yandaki yuvanın içerisine uzunca 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bu benim ikinci köşem olacak. Yine aynı şekilde 2 zincir araya çektim. Aynı yuvanın içerisine 3 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Bu sırada üçlü trabzanlarımı yaparken tığım ipimi 2 sefer doluyorum. Üçüncü trabzanımı yaptıktan sonra yine yan taraftaki sayılarla aralara yuvalar oluşturacağım ve üçüncü köşemi de yapacağım. Son kenarımda benim 3 tane boşluğum kaldı. Buraya yine 4 zincir çekip ilk yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Takip eden yuvanın içerisine sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Hemen son kalan yuvamın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum ve başlangıçta çektiğim 3. zincirin içerisine ilmek kaydırıyorum. Şimdi orta noktaya kadar 3 sefer daha ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 4 zincirle yeni sırama başlıyorum. Tığım ipimi 2 sefer dolayıp aynı boşluğun içerisine 2 tane daha üçlü trabzan örüyorum.
Araya 2 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğun içerisine 3 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Yeni sıramda şimdi popcornlar yapacağım. Bunun için ilkten 4 tane zincir çekiyorum ve hemen ilk boşluğun içerisine bakın batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine batıp 4 tane ikili trabzan örüyorum. Dördüncü ikili trabzanı yaptıktan sonra ipimi çıkarttım. Burada bir zincir çekerseniz popcorn daha da belirgin olacaktır. Başlangıç tepe noktasından geçirdim. İlmeğimi kaydırdım. 3 zincir çektim. Hemen yandaki boşluğa battım. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Yandaki boşluğa battım. 4 tane ikili trabzanımı ördüm. Ve yine popcorn oluşturdum burada. 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvamın içerisine batıyorum. 4 tane ikili trabzanla bir popcorn daha oluşturuyorum. Böylelikle bir boşluğun içerisine sık iğne, bir boşluğun içerisine popcorn yapacak şekilde kenar boyunca örmeye devam ediyorum. Bakın 3 zincirimi sabitledim. 3 zincir çektim. Son 2 tane yuvam kaldı. Bunların bir tanesinin içerisine 4 tane ikili trabzan örüyorum. Bunu yine popcorn'a dönüştürüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Son boşluğuma batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve ikinci köşemin içerisine yine tığımı ipimi 2 sefer dolayıp 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa batıp 3 tane daha ikili trabzan, üçlü trabzan örüyorum. Popcorn sayıları bu şekilde. İkinci kenarıma da 4 popcorn oluşturuyorum. Üçüncü kenarımda yine bakın bu şekilde 3 tane popcornum olacak. Sıra sonuna kadar bu sayılarla ördüm ve başlangıçta çektiğim 4. zincirin içerisine ilmek kaydırdım. Yine orta noktaya kadar ilmek kaydırmaya devam ediyorum ve bu sefer 3 zincir çekiyorum. Artık köşelerime ikili trabzan yapacağım. Üçlü trabzan değil. Zincirden sonra 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapıp ilk köşemi örmüş oluyorum. 4 zincirle yeni sırama başladım yine. İlk boşluğa battım. Sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa battım. Sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Sonraki boşluğa battım. Sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa battım. Sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa battım. Sık iğne yaptım. İlk yuvaları oluşturduğumuz gibi bir tek bir çift değil. Burada her yuvaya bir sefer batarak aralarda da 4'er zincir çekerek diğer kenara kadar yine araya yuvalar oluşturmaya devam ediyorum. 4 zincir çekiyorum. Son yuvamı battım. Sık iğne yaptım. 4 zincir çekiyorum. Ve ikinci köşemin içerisine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece aynı sayılar, aynı mantıkla diğer kenarları da örüyorum ve son köşeye kadar geliyorum.
Şimdi son 4 zincirimi çektim. Başlangıçta çektiğim 3. zincirin içerisine ilmek kaydırdım. 3 sefer daha ilmek kaydırıyorum. 3 zincirle yine yeni sırama başlıyorum. 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi bir sıra daha popcorn öreceğim. 4 zincir çekiyorum. İlk yuvamın içerisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci yuvama batıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bundan bir popcorn oluşturuyorum. Bu popcornlar yerine isterseniz siz fıstık da yapabilirsiniz. Popcorn yapmak biraz daha uğraştırdığı için. 3 zincir çekiyorum. Sonraki yuvama batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sonraki yuvama batıyorum. 4 trabzandan oluşan bir tane daha popcorn örüyorum. Böylece yine bir yuvanın içerisine sık iğne, bir yuvanın içerisine popcorn olacak şekilde kenar boyunca örmeye devam ediyorum. Köşe sayım 3 artı 3 ikili trabzan ve bakın bu şekilde popcornlarım oluşmuş olacak. Son 4 zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki 3. zincirin içerisine ilmek kaydırıyorum. Orta noktaya kadar 3 sefer daha ilmek kaydırıyorum. 2 zincirle yeni sırama başlıyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane tekli trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine orta boşluğumun içerisine 2 tane daha tekli trabzan örüyorum. Benim alt sırada 3 tane ikili trabzanım vardı. Onların her birinin tepesine birer, toplam 3 tane tekli trabzan örüyorum. İlk yuvamın içerisine geldim. Yuvanın içerisine de 3 tane tekli trabzan örüyorum. Takip eden yuvaya yine 3 tane tekli trabzan örüyorum. Bir sonraki yuvamın içerisine de yine 3 tane tekli trabzan örüyorum. Sonraki yuvama geldim. Burada da 3 tane tekli trabzan ördüm ve diğer köşeme gelene kadar tüm yuvaların içerisine 3'er tane tekli trabzan örmeye devam ediyorum. Köşe noktama geldiğimde de yine köşe boşluğumun içerisine 2 tane tekli trabzan, bir zincir, 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Son köşeye kadar örmeye devam ettim. Başlangıçta çektiğim 2 zincirin içerisine ilmek kaydırdım. Orta noktaya kadar 2 sefer daha ilmek kaydırdım. 2 zincir çektim. Bir tane tekli trabzan, bir zincir, 2 tane tekli trabzanla ilk köşemin içerisine doldurdum. Şimdi bundan sonrasında batarken tığımı arka kanada sadece batıyorum. Orada bir çizgi oluşsun istediğim için. İsterseniz komple boşluğun içerisine de batarak sıra boyunca yine her bir tepe noktasına birer tane tekli trabzan örmeye devam ediyorum. Bu benim son sıram olacak. Beden ölçünüze göre bunu tek sıra tekli trabzanda bırakabileceğiniz gibi birkaç sırada böyle tekli trabzanlarla devam edebilirsiniz. Arka kanatlara batarak her bir tepe noktasına birer tane tekli trabzan örmeye devam ediyorum. Köşelerde 2 artı 2 tekli trabzan ve araya bir zincir olacak şekilde.
Modelimi bu şekilde bitirdim ve 2 tane kupumu ördüm. Ve kupların altında 45 tane trabzanımız var. Bunun için 45 artı 45 toplam 90 tane zincirimizi çekmekle başlıyoruz. Daha sonra yanlara da 10'ar taneden 20 tane zincir daha ekleyeceğiz. Yani genel toplamımız 110 zincir olacak. 110. zincirden sonra bir tane daha ek zincir yapıyoruz. Tığımızı ip doluyoruz ve ilk boşluktan başlayarak tekli trabzan yapmaya başlıyoruz. Daha sonra yine takip eden her boşluğa birer tane tekli trabzan örüyoruz. Sıra sonuna kadar da bu şekilde her bir tepe noktasına birer tane tekli trabzan örüp bu sıramızı tamamlıyoruz. Hiçbir tepe noktasını atlamıyoruz. Aralarda zincir yok. Birbirini takip eden tekli trabzanlardan oluşan bir sıra örmüş oluyoruz böylece. Şimdi sıramızı tamamlayalım ve bir üst sıraya geçelim. Son tekli trabzanımı da ördüm. Şimdi 4 tane zincirle modelimi kurmaya başlıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 boşluk atlıyorum ve 4. boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum. 3 boşluğumu atlıyorum. 4. boşluğumun içerisine sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 4. boşluğumun içerisine sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 4. boşluğumun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Yani yuvalardan oluşan bir sıra ve bir sonraki sırada bu yuvaların içerisine yine kupta yaptığımız gibi popcornlar yapacağız. Sıra sonuna kadar bu sayılarla devam edelim. Son 4 zincirimi de yine 3 tane boşluk atlayıp 4.'ünün içerisine sık iğne ile bağlıyorum. Yine 4 zincirimi çekiyorum. İlk yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İkinci yuvamın içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bunu popcorn'a çeviriyorum. Yani 4. trabzandan sonra tığımı çıkartıyorum. Başlangıç trabzanını batıyorum ve ilmek kaydırıp bu şekilde bir popcorn elde ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvanın içerisine sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvanın içerisine 4 tane ikili trabzan yapıp yine popcorn yapıyorum. 4 ikili trabzandan sonra bir zincir çekip o şekilde de ilmek kaydırmanızı yapabilirsiniz. Her iki şekilde de popcornunuzu elde edebilirsiniz. Popcorndan sonra 3 zincir, sonraki yuvanın içerisine bir sık iğne, 3 zincir, sonraki yuvanın içerisine 4 tane ikili trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir popcorn, bir sık iğne, bir popcorn, aralarda 3'er zincir olacak şekilde sıramızı örüyoruz. Sıra sonunda en son 3 zincirimizi çekip başlangıçtaki yuvanın içerisine batıyoruz ve bir ikili trabzanla bağlıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. İlk yuvaya batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Sonraki boşluğa batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Sonraki boşluğa batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Sonraki boşluğa batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sonraki boşluğumuza batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sonraki boşluğa batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar 3'er zincir, birer sık iğne ile fileler, yuvalar oluşturmaya devam edelim. Ve son sık iğnemizi yaptıktan sonra 4 zincir çekip yeni sıramıza başlayalım. İlk yuvanın içerisine bu sefer popcornumuzu yapacağız. 4 tane ikili trabzan,
Dördüncü trabzandan sonra ilmeğimizi çıkartıp başlangıç trabzanın tepe noktasına batıyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz. Popcornumuzu oluşturuyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen dibindeki yuvaya batıp sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Takip eden yuvaya batıp yine 4 tane ikili trabzandan oluşan bir tane popcorn yapıyoruz. Yani bir alttaki popcorn sırası gibi boşluğun bir tanesine popcornumuzu yapıp diğer boşluğun içerisine sık iğne yapıyoruz. Aralardaki zincir sayımız yine 3. 3 zincirimi bir sonraki yuvaya battım, sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Yine bir sonraki boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapıp bir popcorn oluşturuyorum. İlmeğimi kaydırdım. 3 tane zincir çekiyorum. Sonraki boşluğa batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlayalım. En son 3 tane zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki boşluğun içerisine batıp sık iğne yapıyorum. 10 tane zincir çekiyorum şimdi. Kupun orta kısmında yapraklar yapmıştık. Buraya aynı yapraklardan yapacağız. 10. zinciri başlangıçtaki 4. zincire batarak ilmek kaydırıyorum ve küçük bir yuva oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 10 tane zincir çekiyorum. Başlangıçtaki 4. zincirin içerisine ilmek kaydırıyorum. Yuvamı oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 4. boşluğun içerisine ilmeğimi kaydırıyorum ve yine yuvamı oluşturuyorum. Bu sırada da bu şekilde olacak sayılarımız. Yani bir tane 10 zincir ve yuva oluşturup bir tane de 4 zincirlik aralara file oluşturacağız. Sıra sonuna kadar da bu şekilde bu sayılarla devam edeceğiz ve son sırayı artık örüyor olacağız. Bir sonraki sıramızda son 10 zincirimin bağlantısını son boşluğuma sık iğne ile yapıyorum. Bir zincirle yeni sırama başlıyorum. Bir tane ilmek kaydırıyorum. İkinci ilmeğimde sık iğne yapıyorum ve tığıma ip dolayıp az önce oluşturduğum yuvanın içerisine 7 tane ikili trabzan örüyorum. Dediğim gibi kupun ortasında yaptığımız yapraklar vardı. Onun aynısını yapacağız. 7. trabzanımızı yaptıktan sonra 3 zincir çekip zincirleri hemen dibindeki boşluğa batıp ilmek kaydırarak buraya bir kirpik oluşturuyorum. Aynı boşluğun içerisine 7 tane ikili trabzan yapıp ilk yaprağımı da tamamlamış oluyorum. 7. ikili trabzanıma kadar örüyorum. Ve sonra arada herhangi bir zincir olmadan bir sonraki yuvanın içerisine batıp yine 7 tane ikili trabzan örüyorum. 7. ikili trabzandan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Zincirimin dibine batıp buraya yine bir kirpik oluşturuyorum ve 7 tane ikili trabzanla ikinci yaprağımı da tamamlamış oluyorum. Kirpiği oluşturdum. İkinci 7 trabzana başlıyorum. Yaprakların yapımı da son derece kolay. Aralarda zincir yok. Direkt bir yapraktan diğer yaprağa trabzanla geçiş yapıyoruz.
Ve sıranın sonuna kadar da bu sayılarla tüm yuvaların içerisine yapraklarımı örmeye devam ediyorum. 7 trabzan, 3 zincir, ilmek kaydırıp kirpik oluştur. 7 tane trabzan ör ve yaprağı tamamla. Bu sıranın sıra sayıları böylece devam ediyor. Bakın artık alttaki modelimiz oluşmuş oldu. Şimdi bunun yanlarını öreceğiz. Bir tanesini ördüm. Küçük bir file yaptım bu şekilde. Ve iç içe geçmiş popcornlardan da sırttaki bağlama ipini yaptım. Her iki tarafta da filelerim oluştu benim örerken. O filelerin içerisine 3'er tane sık iğne yaptım. Sık iğnenin en baş noktasına, şimdi diğer tarafta ipi koparttığım için ipimi bağlıyorum. Ve 3 tane zincir çekip 2 tane boşluk atlıyorum ve 3. boşluğumun içerisine bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum, 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. Ve son bir kez daha yine 3 zincir çekiyorum. Başlangıçtaki sık iğnenin içerisine batıp filemi yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk filenin içerisine batıp sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İkinci fileye batıyorum, sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Üçüncü fileye batıyorum, sık iğne yapıyorum. Birkaç sıra fileyi tamamen öreceğiz böyle. Birkaç sıranın sonunda da eksiltmemizi yapacağız ve bir üçgen oluşturacağız. Şimdi 4 zincirimi çekiyorum. Üçüncü file sırasına başlıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 4 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya başlıyorum. İlk filenin içerisine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. İkinci fileye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Sonraki fileye sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum ve burada son fileyi boş bırakıp dönüyorum. İlk fileye batıp sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. İkinci fileye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine sonuncuyu boş bıraktım. Ve ortada benim bir tane filem kaldı. Bir zincir, bir sık iğne ile filenin orta noktasına geldim. 4 zincirimi çekiyorum. 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. Başlangıç noktasına battım ve ilmeğimi kaydırıp popcornumu oluşturdum. 4 zincir çekiyorum. Ortada bir boşluk oluştu. O boşluğa batıyorum ve 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Burada popcornu yaparken bir zincir kullandım çünkü bombenin biraz daha büyük olmasını istiyorum. Tığ araya batmak daha kolay olsun diye. Bakın 4 zincirimi çektim. Aradaki boşluğa batarak buraya 3 tane daha ikili trabzan ördüm. 3. ikili trabzandan sonra bir zincir çekiyorum ve başlangıçtaki tepe noktamdan ilmek kaydırıyorum. Böyle iç içe popcornlar oluşturuyorum ve dilediğiniz uzunlukta bunu yapabilirsiniz. Aynı sistemle bakın kuplarında üçgen tepe noktasına iç içe popcornlar yapıp boyun bağlamasını da elde ediyorum. Ve en son olarak da kuplarla bu ördüğüm alt modeli birleştirmek olacak son işlemim. Şimdi benim 110 tane toplamda tekli trabzanım vardı. Sağ ve soldan 10'ar tane ayırıyorum. Sağ taraftan 10 tane ayırıyorum. 11. tepe noktasına battım. İpimi sabitliyorum ve 3 tane zincir çekip hemen kupun başlangıç noktasına batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Buraya da fileler oluşturacağım.
fileli bağlama yapacağım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Sol taraftaki parçamda 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğa ilmek kaydırıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Sağ taraftaki parçada 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğun içerisine ilmek kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine sol taraftaki parçada 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğa ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sağ taraftaki parçada 2 tane boşluk atlıyorum. İlmek kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Soldaki parçada 2 boşluk atlıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bakın bu şekilde. 3 zincir, 2 tane boşluk, 3. boşluğa ilmek kaydırma, 3 zincir, 2 boşluk, 3. boşluğa ilmek kaydırma şeklinde daha yakından da bakarsak son derece şık görünüyor. Böylece sıranın sonuna kadar birleştirmeye devam ediyorum. Sıranın sonunda da 10 tane boşluğum kalıyor olacak ve modelimin yapımı tamamlanmış oldu. Umarım benimle birlikte örüp keyifle kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.